Herkese merhabalar. Bugün sizlere şipşak hazır muzlu pankek tarifiyle geldim. Tarifimiz için uygun bir kaba ilk olarak bir adet yumurtayı kırıyoruz. Üzerine çok az bir miktarda bir çimdik kadar tuz ekliyoruz. Üzerine bir paket vanilya, 2 yemek kaşığı şekeri ekliyoruz. Ardından 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağı ilave ediyoruz ve 1 su bardağı sütü de ilave ederek güzelce karıştırıyoruz. Kullanmış olduğum su bardağının ölçüsü 200 mililitre, yani evimizde olan klasik su bardaklarından. Bütün malzemeleri güzelce karıştıralım. Karışımımız homojen hale geldikten sonra artık unu ilave edebiliriz. İlk aşamada 1 su bardağı unu ekleyelim. Üzerine de 1 tatlı kaşığı kadar kabartma tozunu ekleyelim ve karıştıralım. Bu aşamadan sonra kıvamına bakarak un takviyesinde bulunacağız. Ben toplamda 1,5 su bardağından çok az fazla un kullandım ve karışım istediğim kıvama geldi. Sizin kullandığınız yumurtanın büyüklüğüne ve diğer malzemelerin miktarına göre kullanılan un miktarı ve unun da kalitesine ve markasına göre unun miktarı değişebilir. Bunun için kontrollü bir şekilde ekleyin. Elde etmemiz gereken kıvamı birazdan göstereceğim sizlere. Bu kıvama eriştiğinde karışım un eklemeyi bırakalım. Belirttiğim gibi 1,5 su bardağından biraz fazla un karışımın istediğim kıvama gelmesi için yeterli oldu. Bu şekilde olmalı karışımın kıvamı, kek harcı gibi kıvamı gördüğünüz gibi. Diğer tarafta 2 adet küçük boyut kullandığım muzlar, bunun için 2 adet kullandım. Eğer elinizde büyük boyutlarda muz varsa 1 adet muz da kullanabilirsiniz. Bu şekilde çatal yardımıyla güzelce ezelim. Tamamen yumuşak bir kıvama gelsin muz. Ardından hazırladığımız karışımın içerisine muzu ilave edeceğiz. Karışımın içerisine muzu da ekleyerek tekrar şöyle bir karıştıralım. Bu aşamada dilerseniz fındık, fıstık, ceviz, badem gibi şeyler de ekleyebilirsiniz. Fakat benim oğlum bu tarz pankeklerin içerisinde sevmediği için o malzemeleri eklemedim. Bu şekilde muzlu haliyle bayılıyor. Yalnız kahvaltılarda, ara öğünlerde gerçekten çocuklar için harika bir alternatif oluyor. Çocuklarınız varsa özellikle muhakkak deneyin derim. Ardından yanmaz yapışmaz bir tavaya kepçe yardımıyla hazırladığımız karışımdan alalım. İstediğiniz boyutlarda dökün ve kaşık yardımıyla şöyle biraz yaydırın. Ocağımız bu aşamada kısık ateşte olmalı. Ben sonrasında yerleştirdikten sonra kısıktan bir derece üst dereceye getiriyorum. Yani kısıkla orta ateş arasında oluyor ocağımız. İlk aşamada, yani malzemeleri ekledikten sonra tavanın kapağını kapatıyorum ki içi güzel bir şekilde pişsin. Üzeri göz göz olunca zaten kısa sürede oluyor bu işlem. Üzeri göz göz olduktan sonra altını şöyle bir kontrol edin ve ters çevirin. Çok güzel bir şekilde pişmiş altı, gördüğünüz gibi. Bu aşamadan sonra kapağı kapatmıyorum. Alt kısmı da zaten çok kısa sürede pişiyor. Ocağımız halen daha kısığın bir derece üstünde, kısıkla orta ateş arasında bir derecede. Çok güzel bir şekilde pişti pankeklerimiz. Çok kısa sürede pişiyor zaten, ince olduğu için hamurumuz. Bütün karışıma aynı işlemi uygulayalım. Nefis pankeklerimiz hazır, yumuşacık ve gerçekten çok lezzetli oluyor. Dilerseniz reçelle, marmelatla, pekmezle, tahinle ya da çikolatayla servis edebilirsiniz. Ben şöyle üzerine çikolata sürerek göstermek istedim sizlere. İki pankekin arasına malzemeden sürerek süt burger gibi de hazırlayabilirsiniz. O şekliyle benim oğlum bayılıyor. Çocukların da beğeneceğini düşünüyorum. Gerçekten çok iştah açıcı görünüyor. Lezzeti de harika oluyor. Umarım tarifimi beğenirsiniz ve denersiniz. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Ve hala kanalıma abone değilseniz yine aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak yanındaki bildirim ziline basarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek ümidiyle sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.